Muhteşem manzarasıyla, etrafında barındırdığı birçok adayla meşhur olan bir yerdeyim bugün sizler için. Bozburun'dayım. Özellikle Akyaka ve Muğla istikametinden, Fethiye istikametine gelen takipçilerimize bir önerim olacak. Marmaris'in içine girmeden Marmaris'in Çamlıköy'ü içinden yolculuğunuza devam edip Hisarönü, Orhaniye, Selimiye ve Bozburun'a ulaşabilirsiniz. Hatta Selimiye'den sonra Bozburun'a gelmeden soldan Söğüt'e sapan bir yol da görebilirsiniz. Söğüt'ü de ziyaret edebilirsiniz ama biz bugün Bozburun'a gelmeyi tercih ettik. Yanımda iki tane çok değerli arkadaşım var. Yaşadığım köyden komşumdu. Dilara ve Osman. Yürüyüş vlogu olacak bu. Otelleri, küçük pansiyonları, mekanları, limanı, sahili, halk plajını görmenizi istiyorum. Yavaş yavaş beraber ilerleyelim. Birkaç bilgi vermek istiyoruz. Manzarası ile ilgili olabildiğince çok güzel görüntüler aktarmak istiyoruz size. Güzel bir havası var. Evleri, sokakları o eski doğasını, yapısını, güzelliğini deforme etmemiş. Çok turistik bir yer olduğu hissedilmiyor. Ancak tekneleriyle, yatlarıyla bir yandan da ne kadar turistik bir yer olduğunu hissedebiliyorsunuz bu bölgenin. Göcek'te de biliyorsun tekne eğlencedir. Orada mekanlar çok iyi ama. Çok lüks orası. Çok güzel. Her şey lüks orada. Sokaklar, evler. Göcek güzel. Bozburun Gökova Körfezi'nin içinde değil, bir arka küçük. Değil. Tabii araya da Datça bağlantısı kesiyor. Tavşan Adası ile ilgili bir şey anlatmıştın sen. Tavşanları besleyen biri varmış. Tavşanları beslemeye giden birisi, evet. Tavşanların annesi diyorlar hatta sanırım. Tavşanların annesi. Sezon hazırlıkları başlamış yavaş yavaş. Evet. Apartmanın için temizliyorlar. Tekne sayısında artış var. Evet. Bakın tekneler hep aynı tip, yatlar aynı tip. Bu bile aslında güzel bir şey. Çok böyle görüntüyü yormuyor, sizi yormuyor. Sadece isimleri değişik. Mesela Marmaris, Gökçe koymuş ismini. Minerva koymuş, yine Marmaris. Köşeyi döndükten sonra merkez aslında. Yani buranın gün batımının şöyle denizin üstünde olmasını beklerdim ama ne yazık ki biraz arka tarafta kalıyor. Gün batımına yetişemeyeceğiz. Bakın şu manzaraya bakar mısınız arkadaşlar? Biliyorsunuz YouTube'dan elde ettiğim gelirlerle sokak hayvanlarını besliyorum. Sosyal sorumluluk projeleri yapıyorum ve sokak hayvanlarını tedavi ettiriyorum. Daha önce geldiysen muhakkak yorumlara bırak. Buraya ilk defa gelecek kişiler için de harika fikirler olur. Yakınlaştırmak istiyorum sizin için. Çok güzel ya. Bu yarımadanın ucunu da merak ediyorum. Söğüt, Taşlıca, Evet. daha ilerileri, daha uçlara doğru. Söğüt sapağını gördük zaten gelirken. Evet. Sola doğru. Evet. Gittiğim yerlerle ilgili dikkat ettiğim birkaç şey var. Gittiğim yere ilk girdiğim zaman yaşayacağım o duyguyu betimlemek. Yani bir betimleme yapabilmem lazım. Yaşayacağım duyguyu tarif edebilmem lazım. Burayla ilgili güzel şeyler tarif ettim. Çok farklı, böyle dinlendirici bir yapısı var. Belki çok kalabalığa denk gelmediğim için yine. Zaten biliyorsunuz kalabalığı sevmiyorum. Kalabalığın içinde çekim yapmayı da tercih etmiyorum ki buraların sakin yapısını, sessizliğini bilin. En azından kalabalık bir dönem gelirseniz karşılaştırma yapabilmeniz sizin için daha güzel olur, rahat olur. Ada bu mu? Hayır, arka tarafta. Ha, arka taraf. Evet, burası değil. Bir yapı var herhalde adanın üstünde. Burada bir şey var. Kenarda. Buralarda her tarafta antik kalıntı görmek mümkün. Ya Muğla bölgesi antik kent bakımından çok zengin bir bölge. Korunması gereken bir bölge. Gökova Körfezi buna dahil. Hatta denizinin bile çok özenle korunması lazım. Bakın şöyle manzarasını göstereyim arkadaşlar. Bir uçtan bir uca. Şöyle en uç kısmındayız. Hani ortadan gelmedik sahil kısmına. Bir uçtan başladık. Şöyle güzel bir manzara karşılıyor. Derin bir koy. Yani yine silüet bozuk değil. Birazdan merkezine de giriş yapmış oluruz. Ben bu kısmı biraz daha geniş bekliyordum ama ileride muhtemelen genişliyor bu yol. Sahile doğru.
Siz daha önce geldiniz. Evet, daha önce geldik. Geçen sene mi? Aralık ayında geldik. Aralık 2024 ayında. Aralık. Şuralar herhalde beach olarak falan mı kullanıyorlar? Olabilir, otellerim falan. Bütün sahil boyu kapatılmış çünkü. Plajımız 18'de kapanmaktadır, saat 6'da. Çok erken değil mi? Çok güzel. Silüeti bozmayan ahşap böyle bölmeler yapmışlar. Yorucu gelmiyor insana. Beton beton değil. En azından bazı alanların bakımlı olduğunu bakın görüyorsunuz. Tabii burada pansiyonların kendi özel alanları var. Bayağı güzel ve lüks. Ve çoklar. Her yerden benlik kokuları yükseliyor. Teknelerin sezon hazırlığı. Buranın kendine özgü bir ruhu var gibi. Böyle başka bir ritmi var sanki. Plaj denilebilecek bir alanı olmadığı için bütün sahil şeridi şu şekilde platformlarla dolu. Kıyısı mı o? Evet. Ne kadar güzel görünüyor. Yok değil, hayır. Yeni dünya. Evet. İnsanlar kalabalıktan uzaklaşmak, biraz böyle doğayla baş başa kalmak, sahil boyunca yürüyüp denizin sesini dinlemek istiyorsa Bozburun'u tercih edebilir aslında. Hatta buraya gelirken yolda çok güzel manzaralar eşlik etti bize. Bol bol orman, plaj, evlerin mimarisi, sokakların dokusu, Bozburun'a o tepeden bakış, farklı köylerden geçişimiz. Böyle sahil şeritleri çok davetkar. İlk taşındığımızda şey oluştu bende. Coğrafyayı tamam biliyorum ama tam olarak hakim değilim. Yani GPS'te konumu zihnimde oturtamadım. Şey gibi düşünüyorum hep düşünürken coğrafyayı. Google Earth'ten bakıyormuş gibi ya da uydudan bakıyormuş gibi yönüm falan da ona göre belirliyorum. Evet. İlk geldiğimizde gezmeye başladık sürekli. İlk haftalarda özellikle. Haftada 3 gün 4 gün etrafı geziyorduk. Coğrafyayı bayağı bir kafamda oturttum. Sanırım Bozburun'u diğer tatil kasabalarından, beldelerinden ayıran bir özellik var. Gulet atölyeleri. Bu eski Türk tipi teknelere veriliyormuş gulet ismi. Sol tarafım. Burası Türkiye'nin yat ve tekne turizmi açısından en önemli merkezlerden biriymiş. Yani ahşap guletler burada küçük sahil kasabasında hayat buluyor gibi bir durum var. Her sokakta bir tekne ustasıyla karşılaşmanız mümkün burada. Görüntü olarak şey ama böyle çok turistik değil gibi. Böyle mahallemsi ama denize bakınca daha turistik gibi duruyor. Evet. Tekneleri görünce. Evet, tekneler. Şu an tekne turları başlamamış ama tekne turlarıyla çok meşhur olduğunu söyleyebiliriz Bozburun'un. Saat 10 gibi başlayan tekne turları oluyormuş. Serçe Limanı, Üçtaş, Akvaryum, Bozukkale gibi birbirinden güzel koylara uğruyormuş. Biraz hareketlenmeye başlamış Bozburun. Yani yerli ve yabancı turistler tercih etse de burada genellikle tekne kültürü daha yoğun. Yat kültürü yoğun. Dolayısıyla denize girmek için farklı adaları tercih ediyor vatandaş. Çünkü halk plajı çok küçük. Yani aklımdakinden çok farklıymış ya. Sevdim şeyin enerjisini. Güzelmiş. Valla değerlendirilebilir. Ben mesela sezon açılınca Bozburun'da bir tekne turu yapmak isterim. Çok eski bir tarihi var buranın. Çok etkileyici bir tarihi var. Eski adıyla Tinos ya da Timnos olarak adlandırılıyormuş. Boz renkli ağaçlardan gelmiş ismi buranın. Bozburun. Evet yani hem koyla birleşmesi hem de bu ağaçların boz renkli olması böyle bir ismi çağrıştırmış sanırım. İsmi de bu şekilde günümüze böyle evrilmiş. İşte bir eksik kalan boşluklarım var. Buradan sonrası, Bozburun'dan sonrası Taşlıca ve devamı. Datça Yarımadası'nda bazı karanlık bölgeler var zihnimde. Bir de Adaköy'le, Marmaris'te Adaköy'le İkincik arası. Aksaz'ın olduğu bölge. Evet. Oralar şu anda daha zihnimde hala karanlık bölgeler.
Sultaniye, Ekincik. Değil mi? Sultaniye kaplıcasının olduğu yer. Sonra Ekincik. Sultaniye'den ikinciye Köyceğiz üzerinden geldim, orayı biliyorum. Evet, Sadece Marmaris tarafından geçiş. Ha. Devam edelim mi şu uca doğru peki, buruna doğru? Olur, devam edelim. Evet, o platformların orası da olur. Çok böyle yaygın, yeşilliğin içinde olan kamp alanları yok burada. Daha çok tekne kültürü yaygın. Halk plajı küçük, biraz sezon dışı olması sebebiyle de biraz kirliydi işin açıkçası. Yaz sezonu tabii toparlanır diye düşünüyorum buraların. Çünkü esnafı var, iş yapması lazım. Temiz bir hizmet sunması lazım. Ama bunun dışında ne yazık ki bir bakım ben çok göremedim. Evet, buradan Selimiye, Hisarönü, Datça Yarımadası, Börtübet koyları üzerinden Gökova'ya gidiyor. Buralarda şeymiş, 4'e ayrılıyormuş Karya yolu. Zaten Karya yolu çok damarlı bir yol. Evet, tek bir yol değil. Değil, Likya yolu gibi değil. Likya birkaç etapa ayrılıyor. Fethiye tarafından, Antalya tarafından ama bu taraf daha fazla. Yakınlarda kısa bir yürüyüş mesafesinde yer alan Limra antik kenti milattan önce 2000'li yıllara uzanan bir geçmişe sahip örneğin. Yani sanırım Mısır medeniyetiyle denk geliyor. Ama bir kamp alanı yok herhalde. Bakalım. Değil mi? Kamp alanı hiç göremedik. Arkadaşlar burada ulaşım konusuna gelirsek Muğla merkezden Marmaris'e, oradan da Bozburun'a kolayca gelebilirsiniz. Özellikle yaz aylarında buraya çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Onu bir belirtelim. Ama böyle büyük oteller, yüksek binalar beklemeyin burada. Bozburun'un o doğallığı, sadeliği kendini korumuş. Küçük pansiyonlar, sahil boyunca dizilmiş kafeler, balık restoranları, hediyelik eşya tezgahlarıyla tam bir Ege kasabasını yansıtıyor aslında. Birkaç tane kamping görünüyor aynen şurada. Karya yolunun bir ucu da burada. Çoban patikaları, tarihi kalıntılar, orman yolları hepsi bir arada. Tabii zorlu parkurlar da var bu yürüyüş içerisinde. Aslında iyi bir zaman yürünür. Kesinlikle güzel. Tepedeymiş bu arada antik kent. Manzarası güzelmiş. Sanırım o bahsettiğim yer. Ladina'ymış adı. Güzel ya. Bu platformu iyi düşünmüşler. Şöyle arka taraf da güzel. Ormanla denizin birleştiği alanlar da varmış ama çok göremedik. Birkaç şöyle küçük alan var. Biraz daha dışarı. Belki biraz daha ileride olabilir çünkü bu tarafa doğru da yine taşlık bitki örtüsü daha yaygın. Denizde mavinin her tonu var. Zaten Körfez'in genel yapısı. Birkaç hafta önce Akbük koyu vlogu yayınlamıştım. Onu da izleyebilirsiniz. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Bozukkale limanı varmış civarda. Bakalım. Bozukkale. Yürüyüş parkurları varmış. Evet, şurada kanoya binenleri görüyoruz. Bazıları sezonu açmış. Deniz güzel. Evet, gerçekten güzel gelirmiş ya. Evet. Ama şurası insanın gerçekten tüm hevesini kaçırıyor ya. Şuraya bir girseydik mıntıka temizliğine yarım saatte bitirdik herhalde. Küçük yer evet. Böyle bir büyük bir poşet şöyle. Nasıl kendini, yaraların iyileşti mi? Ne? Çöp toplamak için mi? Geçen hafta Turunç'ta topladım biraz sahilde. Dayanamamış. Buradan da yol varmış.
Sanki daralıp devam ediyor sağa doğru. Kanalın suyu pis, evet. Selimiye'den sonra biraz çoraklaşmaya başladı değil mi? Tepelerin yapısı. Daha Akdeniz iklimi. Kısa ağaçlar. Daha da sıcaklık artıyor o zaman. Ama burası tam kafa dinlemelik tatil yeri. Çok hareketli bir yer Hareketli değil. bir yer değil, evet. Şey gibi ya, böyle Türkiye'nin 90'ları gibi sanki. Mahallesi falan. Sokak. Evet evet. O hava var, eski hava. Dükkan, bakkal havası var Evet. böyle bazı yerlerde. Yakın mesafeler. Ben Bozburun'u sevdim. Okey mi? Okey, Bozburun okey. okey. Retro bir havası var bence de. Evet. Ya buraya geleceksin. Böyle iyi bir arkadaş grubuyla 3-5 gün vakit geçireceksin. Çok eğlenirsin, evet. Evet, böyle Mayıs gibi ama. Ya Mayıs'ta ya Eylül'de ya da Haziran. Buralarda her yer neresi olursa olsun Mayıs'tan sonra sanırım. Bak Osman'ın Aa, Osman'ın yeri. Senin yerin varmış burada hayatım. Yardımcı olalım. sağ ol. Çay ikram edelim. Teşekkürler, çok sağ olun. Kolay gelsin. Aha, Evet, var şuraya mıydı? oturabiliriz ama güneş. Osman'ım şeyi de alalım, şöyle fiyat bilgisi de alalım. Şeydeki geçen senenin fiyatı bunlar muhtemelen bu arada. Girelim mi sokaklara peki buradan? Muğla'daki en büyük problemlerden birisi bankamatik kıtlığı. Nakite ulaşma zorluğu. Muğla demeyelim de. Mahallelerde yok, mahalleler, köylerde. evet. Gökçe'de yok mesela. Akçapınar'da var mı? Akçapınar'da da yok. Yok. Gökova'da var bir tane. Ondan da ya zulümle çekiyorsun ondan Nereye da. yazıyorsun? 4 veriyor. Sana zulmediyor. 3000 lirayı 7 seferde çektim. En son gidip parayı vereceğim kişiyi eksik verip. Sokaklarını da yürüyelim Bozburun'un. Evlerini de göstermek istiyorum size. Muğla'da genel olarak her zaman söylerim, evlerin bağlı bulunduğu araziler geniş oluyor. Evler birbirine çok yakın olmuyor. Burada da yine ona benzer bir yapı var, hava var. Bozburun çok küçük bir yer değil arkadaşlar. Yani bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz mekanlar var. Spor salonu bile var girişte, gördük. Sadece doğası gereği biraz çoraklaşıyor ama bu rahatsız etmiyor. Yine her yer gördüğünüz gibi yeşil. Muğla'da baharın gelmesiyle beraber farklı kuş seslerini duyabiliyorsunuz. Bu çok güzel. Özellikle Nisan ayının başında başlıyor. Mayıs'ın sonuna kadar devam ediyor. Yerleşme genelde kıyı şeridine yakın. Kenarında çok yüksek tepeler olmadığı için genellikle adalar var. Adalarıyla meşhur. Çöpümüzü alalım yine. Şuraya atalım.
Dedim oğlum çok kazanmaya Burada bakın eski böyle yapı parçaları var. Değirmen taşları var. Biraz korunaksız koymuşlar, güvenliksiz ama en azından kimse zarar vermemiş. Bakın. Biliyorsunuz her mahallenin, köyün, ilçenin böyle bir meydanı vardır. O muhteşem görüntüsüyle atamız. Oldukça fazla tekne var arkadaşlar. Bozburun'u ben sevdim. En fazla burada ben 2 ya da 3 gün konaklarım. 2-3 gün ideal. Bakın yazın şuradaki alanlar, bu gibi alanlar biraz daha keyifli oluyor tabii. İnsanlar burada oturuyor. Ve tabii belli bir hizmet var, servis var. Bakın kıyı şeridinde böyle pansiyonları, apart otelleri görmeniz mümkün. Şuradan bir fotoğraf alalım. Sizi harika bir konserle baş başa bırakıyorum.